İyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine Yıldırım Koç hocamla beraber yakın Türkiye sosyalist tarihini veya komünist tarihinin bilinmeyen yönlerini ve tarihi kişiliklerini ele alacağız. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Hocam geçtiğimiz yayınlarda ve sizin yazılarınızda, paylaşımlarınızda dikkat çeken bazı konular var. Özellikle yakın tarihimizde bilinmeyenler var. Daha çok bu bilinmeyenleri ele alıyoruz. E, Ve tarihi şahsiyetler var. Bu tarihi şahsiyetlerden sosyalist veya komünist olarak nitelendirilen tarihi şahsiyetlerden öne çıkan isimler var. Şimdi birkaç isim çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Birisi Mustafa Supi, diğeri Nazım Hikmet ve diğeri de Hikmet Kıvılcımlı. Özellikle günümüze kadar çokça insan tarafından konuşulan, irdelenen, saygı duyulan şahsiyetler. Şimdi o dönemlerde ne olduğunu biz sizinle biraz konuştuk. Ancak tekrar özetledikten sonra Mustafa Supi olayını özellikle ele aldıktan sonra Nazım Hikmet ve Hikmet Kıvılcımlı kişiliklerine de gelmek istiyorum ben. Şimdi hocam Mustafa Suphi üzerinde yoğun tartışmalar var. Sizinle konuşmuştuk ama özellikle ben hani bir daha açmak istedim. Çünkü şöyle bir şey var. Yani o dönem tam Kurtuluş Savaşı dönemi, karışık bir dönem. Anadolu'ya giriyor, Mustafa Suphi linç edilmeye çalışılıyor. Ama tabii TKP'nin kurucularından ve Sovyetler Birliği ile ilişkileri olan insanlar bunlar. Şimdi tekrar hocam sizden ben rica ediyorum. Mustafa Suphi hangi amaçla Anadolu'ya girdi ve neler oldu? Buyurun hocam. Evet. Şimdi Mustafa Suphi 1920 Eylül'ünde, 10 Eylül'de daha önce Moskova'da kurduğu bir örgüt var, Türkiye Komünist Teşkilatı diye. Oradan getirdiği bazı arkadaşları var. Bakü'de İttihatçıların kurduğu bir Türkiye Komünist Partisi var, onu tasfiye ediyor. O tasfiye edilen partiden bazı kişileri de bu yeni projeye dahil ediyor. Bunların başında önemli kişilerden biri Süleyman Nuri. 10 Eylül 1920'de Türkiye Komünist Fırkası'nı kurduktan sonra Anadolu'ya geçme niyeti var. Fakat Sovyet Rusya 1922 sonuna kadar o devletin adı Sovyet Rusya. 22 sonundan itibaren Sovyetler Birliği'ne dönüşüyor. Sovyet Rusya bu Anadolu'ya geçişi sürekli erteletiyor. Yani 10 Eylül 1920'den sonraki hafta içinde bir girişimleri var geçelim diye. Ama geçiş 1921'in Ocak ayının ortasına kadar ertelettiriliyor. Bunun birkaç nedeni var. Sovyet Rusya'nın politikasıyla bağlantılı. Şimdi bizde sosyalist solda genel yaygın kanı işte Sovyet Rusya Türkiye'nin dostuydu. O nedenle Türkiye'ye yardım etti. Türkiye'nin kötülüğünü istemez gibi bir anlayış var. Yani devletler arasındaki ilişkilerde dostluk falan yoktur. O devlet ister başında Bolşevikler olsun, ister başkaları olsun kendi çıkarlarını korur. Bu da doğal bir olay. Sovyet Rusya'nın çıkarı da 1920 Ağustos'undan itibaren Anadolu'nun kontrol altına alınması doğrultusunda biçimleniyor. Sebebi şu, belki yani izleyicilerimiz tarih açısından bazen sıkılabilirler ama bunları da bilmeden Mustafa Suphi'nin Anadolu'ya girişini anlamak mümkün değil. Sovyet Rusya 1917'de Bolşevikler iktidara geldikten sonra Avrupa'ya doğru genişleme çabasında. Çünkü Avrupa daha gelişmiş bir ülkeler topluluğu, sanayileşmiş, kalkınmış. Eğer Avrupa'da da birbirini izleyen sosyalist devrimler olur ve oralarda da komünistler iş başına gelirse, Avrupa Sosyalist Devletler Federasyonu kurulursa, Rusya devralınan çok geri bir sanayi yapısı var. O zaman Sovyet Rusya da o bütünlüğe katılır ve ekonomik kalkınmasını sağlar. Böyle bir beklentileri var. Hatta Lenin'in 2-3 yerde Almanya'da devrim olmazsa mahvolduk. Kullandığı ifade mahvolduk. Fakat 1920 Ağustos'unda Varşova önlerinde çok büyük bir yenilgi yaşıyorlar. Kızıl Ordu'nun işte bazı iddialara göre 50-55 bin askeri ölüyor. 80 bin dolayında askeri esir alınıyor filan. Ve
Almanya'ya giden Polonya yolu tıkanıyor. O zaman dikkatlerini doğuya veriyorlar. Anadolu önemli. Hem boğazlar açısından önemli hem de açıkçası nasıl Azerbaycan Sovyet kontrolü altına girdi 1927 20 yılının 27 Nisan'ında. Anadolu'da da böyle bir süreç var. Yani Mustafa Suppi'nin Anadolu'ya gelişi, Anadolu'da Mustafa Kemal önderliğinde bir mücadele var. Biz onlara yardım edelim, onların kontrolü altına girelim değil. Çünkü bu konuda daha önce yazılan bir sürü şey var ama elimizde çok önemli bir mektup var Mustafa Suppi'nin. Bu mektubu ortaya çıkaran kişi e, Türkiye Komünist Partisi'nin önemli kişilerinden biri. Süleyman Nuri dediğim kişinin damadı Bilal Şen. Bilal Şen 1940'lı ve 51'de tevkifatlarda TKP üyesi olarak giriyor. Sonra yurt dışına çıkıyor. 1965'te TKP'den üyelikten çıkarılıyor. 73'te tekrar giriyor. 91 sonrasında da çok iyi Bulgarca ve Rusça biliyor. Moskova'daki arşivde, Sovyet arşivlerinde çok ciddi çalışmalar yaptı. Yani bu sözünü ettiğim mektubu açıklayan kişi de doğrudan doğruya Bilal Şen. Şimdi Bilal Şen'in açıkladığı mektup şu. Bu Mustafa Suppi tarafından 28 Ekim 1919'da Moskova'ya yazılmış. Bizim işimiz diye başlıyor bu mektup. Şöyle diyor, bu önemli, hani böyle iyi niyetli yardıma geliyor olayının dışında yönetimi ele geçirmeye yönelik bir projenin parçası olduklarını kanıtlayan bir mektup. Diyor ki, aktarıyorum, Sosyalist ve Sosyal Demokrat Parti örgütlerinde komünist propagandasını şiddetlendirmek, bölgelerde birer matbaa elde etmek, birer gazete çıkartmak, edebiyat sağlamak, bizim programa göre hareket edenlerin ve bizim sosyalist partileri sempati duyanların katılacağı bir kongre toplamak ve 3. Enternasyonel'in diktatörlük ilkesini kabul etmek, ilk fırsatta Türkiye Komünist Partisi'ni ilan etmek. Böylece Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki partizan müfrezeler arasında bağlar kurmak için cephe gerisi sağlamak ve bu hareketi güçlendirmek için askeri devrim komitesi kurmak gerekir. Bu teşkilat bağımsız olacak ama bizim örgütlerin güdümünde bulunacak. Türkiye Askeri Devrim Komitesi'nin bütün işi gerek Sovyet Rusya'da ve gerekse tüm dünyada sosyal devrim hareketinin devamı ve muhafazası doğrultusunda yoğunlaşacak diye devam ediyor. Arkasından da Sovyet erki örgütlenmesine geniş yardım gösterecek ve en önemlisi şu, Türkiye Askeri Devrim Komitesi ilk olanaktan yararlanıp Anadolu'daki bütün işleri kendi eline alarak Sosyalist Türkiye'yi kuracak ve sınırdaş Sovyet Rusya ile el ele verme amacına yönelecek. 28 Ekim 1919'da Mustafa Suppi'nin Moskova'ya yazdığı mektup. Yani bir kere Mustafa Suppi'nin Anadolu'ya gelmesi öncesinde Mustafa Kemal Paşa'ya Süleyman Sami Bey'i gönderiyor. Çok güvendiği bir adam Süleyman Sami Bey. Mustafa Suppi'nin tek başına gelmesini ve Büyük Millet Meclisi'nin emri altında çalışmasını talep ediyor. Halbuki Mustafa Suppi ve arkadaşlarının amacı yönetimi ele geçirmek ve Sovyetler, o zamanki adıyla Sovyet Rusya'ya bağlı, onun mandası olacak Azerbaycan'daki gibi bir Türkiye kurabilmek. Bu şu açıdan bir bütünlük oluşturuyor. O dönemde Anadolu'da Sovyet vatandaşı bazı kişiler var, Türkçe bilen. Şerif Manatov, Zinetullah Nevşirvanov. Bu özellikle ikisi Çerkez Ethem'le yakın ilişki kuruyorlar. Yeşil Ordu'da etkili olmaya çalışıyorlar ve epey de başarılılar. Çerkez Ethem bu Şerif Manatovların filan taleplerini yerine getirmeye başlıyor. Açıkçası bir darbe tezgahlanıyor. Millet Meclisi'nde bir ekip oluşturuyorlar. Mesela bir İçişleri Bakanlığı seçiminde bunların adayı olan Tokat Mebusu Nazım Bey seçiliyor. Mustafa Kemal müdahale edip
Nazım Bey'i İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ettirtip kendi adamını tekrar seçtirtiyor. Yani mecliste de böyle bir grupları var. Gizli bir parti kurmuşlar Anadolu'da, Ankara'da. Şerif Manatoflar kuruyor. Gizli bir komünist partisi. Daha sonra bu legale çıkıyor. O da bir faaliyet içinde. Tezgahlanan da şu, Azerbaycan modeli. Azerbaycan'da müsavat hükümeti iş başında, Bolşevik değil. Oradaki komünistler Kızıl Ordu'yu davet ediyorlar görünüşte. Kızıl Ordu gelip Bakü'yü işgal edip Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kuruyor. Anadolu'da da yapmaya çalıştıkları bu. Ee, Mustafa Supi de Anadolu'ya girdiğinde yanında Sovyet büyükelçileri, büyükelçilik ekibi var. Bunun içinde de çok sayıda subay var. Hemen kendi iletişim sistemlerini kuruyorlar. Bir de Türk savaş esirlerinden bir Kızıl Alay oluşturmuşlar. Yani Kızıl Alay gelecek, Sovyet subayları var gelen elçilik heyetinde. Mustafa Supi işin içinde. Anadolu'da, Ankara'da Türkiye Halk İştirak Yum Fırkası'nı, yani Türkiye Halk Komünist Partisi'ni kurmuşlar. Çerkez Etem'i de kontrol altına almışlar. Böylece Anadolu'da Azerbaycan'da olduğu gibi bir Anadolu Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, yani bir Sovyet Rusya'nın mandası kurulacak. Yani Mustafa Supi'nin Anadolu'ya geliş öyle çok iyi niyetli, yardım amaçlı filan değil. Hani yıllardır hep bu anlatıldı ama Sovyet politikasını hep doğru kabul eden insanların iyimser yorumları bu. Ama Sovyetlerin o dönemki sıkıntıları dikkate alındığında, stratejik hedefleri dikkate alındığında Mustafa Supi bu genel strateji içinde bir unsur. Ne kadar bunun kendisi farkında bunu bilemiyoruz. Çünkü 10 Eylül 1920'de parti kurulur kurulmaz hemen Anadolu'ya geçmek istediğinde Sovyet Rusya aylarca erteletiyor bunu. 10 Eylül'den 1921 Ocağı'nın ortalarına kadar erteletiyor ve Sovyet elçilik heyetiyle birlikte geliyor Mustafa Supi Erzurum'a. O Hocam, nedenle çok doğal şöyle ama dikkatli olmak gerektiğini hep söylüyorum. yani şöyle söyleniyor. Mustafa Suphi Kurtuluş Savaşı'na destek vermek amacıyla Sovyetler Birliği'ndeki Türklerden bir tabur oluşturdu. Ama o noktada hani sizin söylediğiniz yerde bir şöyle bir şey akla geliyor. Yani neden Sovyet yöneticileriyle beraber girdi? Yani mesela direkt oradaki Türklerle gelip Ankara'ya destek olunabilirdi belki Kurtuluş Savaşı'na. Bir de tabii gelir gelmez bir linç girişimleri falan olayları var. Hani kafalarda bu soru işaretleri var. Bu oluşturulan tabur, hani sizin de az önce söylediğiniz, o gerçekten hani Anadolu'daki askeri şey destek vermek üzere mi gelecekti? Amacı neydi o zaman? Hani o taburun amacı neydi? Şimdi Sovyet Rusya'nın o dönemki politikaları bilinmeden bu konudaki tavrı açıklamak mümkün değil. Sovyet Rusya'da o dönemde tartışılan konulardan biri, bir ülkede eğer komünistler çok zayıfsa biz Kızıl Ordu ile orayı işgal edip orada kendi kontrolümüz altında bir, tırnak içinde söylüyorum, sosyalist devlet kurabilir miyiz? Bunu savunanlar var. Bunu savunanların başında da 1935'te Maraşal yapılan ama 1937'de kurşuna dizilerek öldürülen Tukaçevski var. Çok önemli bir general bu Tukaçevski. Beyaz ordulara karşı mücadelede çok başarılar elde etmiş. Polonya seferinde başkomutan, Kronstadt ayaklanmasını bastıran komutan filan. Mesela Tukaçevski'nin çizgisi bu. Bunu bir yerde uyguluyorlar. 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusların eline düşen Macar askerlerden bu tür Kızıl Ordu kuruyorlar. Kızıl Alay, tam birliğin büyüklüğünü bilmiyorum. Macaristan'a gidiyor bu ve Macaristan'da bir Sovyet kurdular. Başında da ünlü bir komünist vardır, Bela Kun diye. Macaristan Sovyeti'ni kuranlar Macaristan'da ayaklanan halk değil. Sovyet Rusya'da Macar savaş esiriyken ülkelerine dönmek için örgütlenilen, yetiştirilen ve Macaristan'a gönderilenler. Osmanlı ordusundan, daha doğrusu Türklerden Sovyetler Birliği'nde de bazı iddialara göre bir dönem 70-80 bin dolayında asker var. Benim dedem de Ruslara esir düşmüş, 3 yıl
Rusya'da esir kalmış ama daha sonra kaçıp memlekete dönmüş biri. Ama birçok o dönemki Türk esiri Anadolu'ya dönebilmek için böyle bir askeri birliğe katılmayı kabul ediyor. Fakat bu askeri birlik biraz ciddi değil galiba. Ermenilerle bir çatışmada epey güç kaybediyor. Ondan sonra 300-400 kişiye kadar iniyor kaçanlar maçanlarla. Ondan sonra Anadolu'ya geldiler ama Kazım Karabekir Paşa bunları farklı birliklere dağıttı. Yani sayıları yüzlerle ifade edilebilen bir şeye indi. Halbuki bir ara 10 bin dolayında mevcut olduğu söyleniyordu. Bu artık askeri birlik olarak alay mıdır, tugay mıdır onu bilemiyorum. Türk Kızıl Alayı diye geçiyor genellikle. Yani o da bu projenin bir parçasıydı. Macaristan'da yaptıklarını Anadolu'da tekrarlamaya çalıştı Sovyet Rusya. Yani şunu şimdi bugün yine bir kitap okuyorum 2013'te yine bir güvendiğimiz bir arkadaş tarafından yazılmış. Mesela Sovyetlerin Boğazlar ve Kars-Ardahan konusundaki taleplerinin gerçek olmadığını söylüyor 2013-2014'te basılan bir kitap. Çarlık Rusya'da, Sovyet Rusya'da, Sovyetler Birliği'de Boğazları çok önemsedi. Yani bu Boğazlardan yani onlar açısından çok önemli. 1012'de hocam. Doğru, evet, tabii. Nedenle Bilinen bir tarihi gerçek, evet hocam. Evet. Anadolu'yu ele geçirmek, kontrol altına almak. Çünkü Tamam. dediğim gibi bunu Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Gürcistan'da, daha sonra diğer Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerde yaptılar. O ülkelerde sosyalizm ya da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri o ülke halkının, iş sınıfının ayaklanarak kurduğu düzenler değildi. Kızıl Ordu geldi, işgal etti. Orada da bir miktar komünist var. Onları da yönetime geçirdi ama e, Bakü Doğu Halkları Kurultayı var ya 1-7 Eylül 1920'de toplanan oraya giden bir Kazım Karabekir Paşa'nın gönderdiği bir binbaşı mı ne var? Bir de Mustafa Kemal Paşa'nın gönderdiği bir var. O ikisinin raporları var. Diyorlar ki bu Azerbaycan'da filan sözde bunlar bağımsız ama her tarafta Sovyet yetkilileri esas ülkeyi idare ediyor diyorlar. Yani bizimkiler de o ülkelerde Sovyet mandası uygulamasını çok iyi biliyorlar ve Anadolu'ya bildiriyorlar. Hem Mustafa Kemal Paşa'ya hem Kazım Karabekir Paşa'ya. Evet hocam. Şimdi hocam tabii çok ayrıntı var. Daha önce de sizinle çok konuştuk ama hani kısaca ben Enver Paşa'ya geleceğim ama şunu hani ben sizin yazılarınızdan tekrardan özetlemek istiyorum. E, Bu Sovyetler Birliği'nde TKP'nin bazı üyeleri Sovyetler Birliği'nde işte bir tanesi kurşuna diziliyor. Baytar Ali Cevdet 1937'de. Hani siz diyorsunuz ki Türkiye'de öldürülen TKP'li yoktur, yargılanmışlardır ama Sovyetlerin kurşuna dizdiği var. Mesela Salih Hacıoğlu Sovyetler Birliği'nde çalışma kampında ölüyor. Fakat Süleyman Nuri ilginç. O çünkü orada ödül alıyor. Yani burada tevkifatta tutuklanıyor. Neyse hapisten çıkıyor belli bir süre sonra. Gidiyor orada 57'de sanıyorum değil mi hocam? 57'de gidiyor ve 65'te ödül alıyor. Ama aldığı ödül ilginç. Sovyetler Birliği birinci derecede Vatan Harbi nişanını alıyor. Yani nasıl harp yapmış, neden oradan nişan alıyor, kime karşı savaşmış onu bilmiyorum. Ama Süleyman Nuri'nin böyle bir ödülü var gerçekten. Şimdi bunlar tabii biz hocam yani sizinle bu tarihi gerçeklikleri konuşuyoruz. Belki bir şey değil yani anlatabiliyor muyum? İnsanlar tartışma konusu yapabilir ama bu gerçekliklerin de bilinmesi gerekiyor. Artı ee, işte bir de Enver Paşa olayı var. Yani Mustafa Supi'yi kim öldürdü olayı? Mustafa Supi ile beraber işte 15 kişi. Bir de eşi var sanıyorum. Onu da daha sonra kaçırıyorlar. Yahya Kaptan ve ekibi öldürüyor aslında. Eşini de kaçırıyorlar vesaire ama 15 kişinin öldürüldüğü, denizde öldürüldüğü ve kayıklarının batırıldığı biliniyor. Şimdi kim öldürdü? Enver Paşa ile daha önce Azerbaycan'da işte internasyonel toplantısında değil mi hocam sanıyorum? Doğu Halkları, Doğu Bakü Halkları Doğu. pardon. Evet toplantısında. Ve orada bir atışmalar oluyor. Yani Enver Paşa'nın konuşmasına müsaade etmiyor. Paşa ile arasında böyle bir sürtüşme yaşanıyor. Enver Paşa'nın mektubu orada başkası tarafından okunuyor. Ve Enver Paşa'nın öldürdüğü yolunda iddialar da var. Yani Enver Paşa'nın bir mektubu ortaya çıkıyor filan. Hocam bunun
Bunların gerçekliği nedir? Gerçekte kimler öldürdü, kimler bundan hani Enver Paşa'nın o sıradaki şeyi neydi, niyeti neydi, olay nedir? Yani bunlar çok tartışılıyor yine. Tekrardan sizden alabiliriz. Evet, şimdi 1918'de Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda yenildikten sonra İttihat Terakki'nin üç önemli adamı var. Esas beyin konumunda Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa. Bunlar bir Alman gemisiyle Türkiye'yi terk ediyorlar ama mücadeleyi terk etmiyorlar. Bunlar vatansever insanlar, namuslu vatansever insanlar. Yani kimse bu insanların devleti soyduğunu, şunu bunu iddia edemez. Hepsi vatanseverdir, namuslu insanlardır. Bu Evet. nedenle Türkiye'yi kurtarmak için girişimlerde bulunuyorlar. Biri, ellerindeki silah, cephane, insan yok. Bir de İttihatçılık o dönemde devleti sıkıntıya soktuğu için eleştiriliyor. Ama ellerinde bazı imkanlar var. Bunların biri özellikle Enver Paşa'nın Müslüman ülkelerde saygınlığının olması. Bu nedenle bir kere hemen İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı diye Berlin'de yanılmıyorsam bir örgüt kuruyorlar. Yani İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları ayaklanmaya teşvik edecek bir örgüt kuruyorlar. İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı. Berlin'de Talat Paşa bir kulüp kuruyor. Orada belli ilişkiler yapıyor. Çok gerçekçiler, ne yapabiliriz diyorlar. Ellerinde tek güvenebilecekleri kaynak Sovyet Rusya. Sovyet Rusya ile bir ilişki kurmaya çalışıyorlar. Önce İstanbul'da Karakol Cemiyeti diye bir örgüt kuruyorlar. Kara Kemal, Kara Vasıf Beyler, bunlar İttihatçıların önemli adamlarından. Bu Karakol Cemiyeti Sovyet Rusya ile bağlantıya geçiyor. Bir anlaşma imzalıyor. Silah cephane yardım olacak ama Anadolu'daki mücadele Sovyet Rusya'nın talimatları doğrultusunda biçimlendirilecek. Yani denize düşen yılana sarılır biçimindeler. Başka yapabilecekleri bir şey yok. Ama Mustafa Kemal Paşa bu anlaşmayı yırtıp atıyor. Bunun üzerine Lenin'le görüşmeye karar veriyorlar. İki defa Enver Paşa Sovyet Rusya'ya gitmeye çalışıyor, engelleniyor, gidemiyor. Üçüncü defa gittiğinde Lenin'le görüşüyor. Sovyet Rusya Mustafa Sopi'ye nasıl bakıyor? İngiliz sömürgelerini hareketlendirmede Enver Paşa'nın katkısı olabilir. İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı nedeniyle. İkincisi, bu Anadolu'da Mustafa Kemal diye biri var ama ne yapacağı belli değil. Etrafındaki adamlar zaten Enver Paşa'nın, Talat Paşa'nın, Cemal Paşa'nın adamları. Mustafa Kemal Paşa yalnız. Yani yanındaki çevre eski İttihatçı çevre. Eğer bunlar yenilirse Rusya, Sovyet Rusya'daki esirlerden de filan bir askeri birlik kurar, başına da Enver'i geçirir, Anadolu'ya geçiririz. Yani Lenin ve arkadaşlarının kafasında Enver Paşa iki nedenle önemli. Biri, İngiliz sömürgelerini ayaklandırmada. İki, Anadolu'da Mustafa Kemal eğer başarılı olamazsa onun yedeği olarak Enver'i düşünme. Bu süreçte Mustafa Supi Enver'in ayağına takılıyor. Çünkü Mustafa Supi Fransa'da okurken İttihatçı Tanin gazetesine, İttihatçıların gazetesine yazılar yazmış. Biraz ihtiraslı bir adam. Yani rekabet mi var 1900 aralarında hocam? Rekabet mi var aralarında? Yani Enver'le Mustafa Supi'nin mi? evet, evet. Evet, yani de düşmanlık var. Çünkü 1908 devrimi sonrasında İstanbul'a geldiğinde beklediği ilgiyi göremiyor Mustafa Supi. Bunun üzerine Yusuf Akçura ile birlikte, tarihimizde çok önemli bir isimdir Yusuf Akçura, Rusya'dan gelip 1923 sonrasında da önemli katkılarda bulunan bir Türkçüdür. Bir Turancı parti kuruyorlar Mustafa Supi ile Yusuf Akçura. O partinin çalışmaları sırasında Sinop'a sürgün ediliyor 1913'te. Rusya'ya kaçıyor. Savaş başlayınca savaş esiri muamelesi görüyor. Kamplarda Bolşevik oluyor. 1918'de Türkiye Komünist Teşkilatı'nı Moskova'da kuruyor. Enver Paşa da Moskova'ya, Petrograd'a geldiğinde Enver Paşa'nın başarılı olmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Yani Enver Paşa, Lenin ve arkadaşlarının
kullanmaya çalıştığı bir kişi. Dediğim gibi bir Mustafa Kemal'in yedeği, iki İngiliz sömürgelerin ayaklandırılmasında. Ama Lenin'le filan da görüşerek Mustafa Supi, Sultan Galiyev'le görüşerek, Stalin'le görüşerek Enver Paşa aleyhinde bir kampanya yürütüyor. Bu kampanya çok başarılı olmuyor çünkü 1920 Eylül başında Bakü'de Doğu Halkları Kurultayı toplanırken Komünist Enternasyonel'in başkanı Zinoviev Enver Paşa'yı yanına alarak Bakü Kongresi'ne geliyor. Ama burada da Mustafa Supi'nin engeli var. Mustafa Supi bir İttihatçıların Bakü'de kurduğu Türkiye Komünist Fırkası'nı dağıtıyor. İki, Enver Paşa'nın aleyhinde propaganda yapıyor kongrede. Yuhlatıyor Enver Paşa'yı. Enver Paşa konuşmasını kendi yapamıyor. Mehmet Emin diye esasında Mustafa Kemal Paşa'nın adamı olan bir kişi Enver Paşa'nın konuşmasını kongrede okuyor. Yani aralarında bir kan davası var. Ondan sonra da Mustafa Süpi Anadolu'ya geldiğinde Enver Bey yakın adamı Teşkilat-ı Mahsusa'dan Küçük Talat Bey'i Trabzon'a yolluyor. Trabzon İttihatçıların çok güçlü olduğu Teşkilat-ı Mahsusa'nın yani Enver Paşa'ya bağlı o gizli örgütlenmenin çok güçlü olduğu bir yapı. Yahya Kahya da o yapının bir parçası. Orada Mustafa Supi'yi hallediyorlar. Mustafa Supi'nin ölümünden sonra Enver Bey'in yazdığı bir mektup var. 24 Şubat 1921'de. Bu Murat Bardakçı'nın Enver kitabında yayınlandı. Şöyle diyor o mektupta Enver Paşa. Komünist Partisi reisi Supi Bey Bakü'de aleyhimde bulunduğu için bir çareyi Trabzon'da evvela karla, tükrükle hamallar epeyce ıslattıktan sonra bir motorbotla Batum'a iade etmek üzere yola çıkarmışlar. Halbuki yanında 120 bin Rus altını olduğundan kendisini zamlarınca yolda öldürmüşler, paralarını almışlar. Mamafi bunu benim için yaptıklarından memnun olduğumu ve başkalarına söylememelerini tembih ettim. Çok açık şunu söylüyor. Bunu benim için yaptıklarından memnun olduğumu ve başkasına söylememelerini tembih ettim. Bence düşman da olsa madem ki Müslüman böyle olmamalıydı. Fakat ne çare yazılan çekilirmiş. Yani Enver Paşa çok açık bir biçimde bu işi kendisinin tezgahı olduğunu bir mektupta olayın bütün de dikkate alındığında açıkçası itiraf ediyor, teyit ediyor. Yani Enver Paşa'nın zaten ölümünden Mustafa Kemal Paşa'yı sorumlu tutmuyorlar ki ölüm olayı 28-29 Ocak 1921'dir. Ondan 1,5 ay sonra 16 Mart 1921'de Mustafa Kemal Paşa ile Sovyet Rusya bir antlaşma imzalıyor ve silah ve cephane yardımı o tarihten itibaren başlıyor. Yani Mustafa Supi'nin öldürülmesi bu anlamda Enver Paşa'nın sorumluluğunda. Şöyle bir ilginç durum çıkıyor. Mustafa Supi farkında olmadan Mustafa Kemal Paşa'ya yardımcı oluyor. Çünkü Enver'le uğraşarak Enver'in Anadolu'ya geçip bir yeni girişim başlatmasını da engelleyen kişilerden biri. Farkında olmadan böyle bir desteği, yardımı olmuş oluyor Mustafa Kemal Paşa'ya. Evet, hocam şeyi merak ettim bu arada. O 120 bin altının akıbeti belli mi? Çünkü Yahya Kaptan da sonra öldürülüyor. Ne Evet. oluyor yani? Evet. Ben bir kere bu kadar büyük bir miktar mı onu bilmiyoruz. Yani bu konuda benim aşağı yukarı Mustafa Supi ile ilgili çıkan bütün kitapları temin ettim. Epey bir bölümünü okudum. Yani kimse bilmiyor. Yazılan raporlar var. Yani Trabzon'daki komünistlerin Sovyet Rusya'ya gönderdiği raporlar var. Bu 120 bin altın biraz abartılı bir rakam gibi geliyor. Yanında bir miktar para var, o biliniyor ama zaten Türkiye'ye gelmesinin gecikmesi Sovyet Rusya'dan talep ettiği paranın ertelenmesi nedeniyle. Ama Sovyet Rusya'dan bu kadar büyük bir para aldı mı onu bilmiyorum. Yani kimse de bilmiyor. Sadece Enver Paşa'nın bu mektubunda böyle bir 120 bin Rus altını deniyor. Yani bir kere kiloya vurulduğunda 120 bin altın kaç kilo tutar o bile yani hesaplandığında yani pek inandırıcı değil gibi geliyor bana.
Hocam ilginç bir not da var yazdıklarınızda. Şimdi Çerkez Etem ayaklanması 27 Aralık 1920. Mustafa Suphi ve arkadaşlarının gelişi de 28 Aralık 1920. Yani bu yani Çerkez Etem'in ayaklanmasını desteklemek veya güç birliği yapmak gibi bir niyet olabilir mi? Önce bunu sorayım. Bu konuda yani bu neden hemen Çerkez Etem ayaklandıktan sonra harekete geçip ertesi günü giriyor? Bu bir rastlantı mı yoksa? Yok, rastlantı değil. Yani bu Sovyet Rusya'nın çok akıllı, kendi açılarından akıllı stratejisinin unsurları. Neler bu unsurlar? Biri, Çerkez Etem o dönemde, yani Aralık ayında ayaklanma başladığında 1920'de daha birinci İnönü zaferi kazanılmamış. Milli ordu çok zayıf. Yeni yeni örgütleniyor. O dönemde iç isyanların bastırılmasında Çerkez Ethem'in büyük katkısı var. Yozgat isyanını bastıran, Ankara'ya geldiğinde mecliste alkışlanan, çok böyle itibar gören filan biri. Ve kafasında da farklı ilişkiler var. Çerkez, Mustafa Suphi de Çerkez, ilginç bir biçimde. Yani bunlar Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinde Çerkez kimlikli komutanların çok büyük katkıları oldu. Hani bir olumsuzluk değil ama nasıl Türk soylu olup başka soylardan olup vatanı seven, vatana karşı çıkanlar varsa Çerkezlerden de aynı şeyler var. Çerkez Ethem 27 Aralık'ta ayaklandığında 28 Aralık'ta Mustafa Suphi'nin Türkiye'ye gelmesi ve yalnız değil, bir Sovyet Rusya elçilik heyetiyle birlikte gelmesi rastlantı olamaz. Bu Sovyet Rusya'nın demin saydığım unsurlar, Anadolu'da Türkiye Halk İştirak Fırkası, en örgütlü silahlı güç Çerkez Ethem, mecliste Mustafa Kemal Paşa'ya karşı olan bir grup, Türk Kızılalayı, Türk esirlerinden oluşturulan çok sayıda subayın yer aldığı elçilik heyeti, bunların hepsi Anadolu'yu Azerbaycan gibi Sovyet mandası yapmaya yönelik kapsamlı bir stratejinin unsurları. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın dehası sayesinde bu oyun bozuldu. Türkiye Halk İştirak Fırkası kapatıldı. Çerkez Ethem kuvvetleri dağıtıldı, yenildi. Onun ötesinde Türk Kızıl Alayı diye Sovyet Rusya'da yetiştirilen grup darma duman oldu kendi içinde. Mustafa Suphi'yi Enver öldürttü. Böylece o strateji çöktü. Bunun üzerine de Sovyet Rusya 16 Mart 1921'de Mustafa Kemal Paşa'yı kabul etti. Esas kabul ediş ama 13 Eylül 1921'de Sakarya Zaferi'nden sonra. O zaman Enver'e de dirsek çeviriyorlar. Enver, basmacılar dediğimiz Sovyet Rusya düşmanı bir Türk örgüt ayaklanmasına katılıyor ve orada bir makineli tüfek ateşinde şehit oluyor. Evet. Hocam şimdi bir sorum daha olacak. Ondan sonra diğer kişiliklere geçebiliriz. Şimdi TKP'nin başındaki isim Doktor Şefik Hüsnü. Mustafa Suphi'yi değerlendiriyor. Değerlendiren bir yazısı var. Şimdi TKP'yi diyor TKP'yi Suphi'nin partisi haline getirdi diyor. Ancak 4-5 madde var onu tanımladığı. İşte ülkeye bağlı olması diyor Mustafa Suphi için. Yani sizin yani kitabınızdan ve yazdıklarınızdan alıntıladım. 2, hiçbir siyasal hazırlığı olmadan dağınık unsurlara dayanması. Yani Mustafa Suphi böyle eleştiriyor. 3, ideolojik bütünlükten yoksun olması. 4, partiyi kurduğu kişilere deklase olması. Yani partiyi kurduğu kişilerden yani sınıf hareketinden bağını koparmış olması. Değil mi? Deklase, sınıfsız anlamında. Evet. Evet. TKP de Türkiye Komünist Fırkası'nda Marksist entelektüel boşluk olması. Şimdi ideolojik açıdan yoksun olduğundan bahsediyor. Sınıf mücadelesinin veya sınıfsal mücadele yapamadığını söylemeye çalışıyor. Hiçbir siyasal hazırlığı olmadan dağınık unsurlarla hareket ettiğini söylüyor ama başta diyor ki ülkeye bağlı olması diyor. Şimdi Mustafa Suphi ülkeye bağlı mıydı o zaman? Hani burada bir çelişki oluyor. Şefik Hüsnü'nün bu eleştirisinin 1. maddesinde Mustafa Suphi'yi böyle değerlendiriyor. Ülkeye bağlı olması. Ya, Ülkeyle bağlı olmaması.
ülkeyle bağı olmaması diyor. Affedersiniz. O zaman ben Üçüncü sayfa. yanlış. Tamam, o zaman yanlış ben Evet, aktarmıştım. Affedersiniz. ülkeyle bağı Ülke olmaması. hangi ülkeyi kastediyor? Türkiye, Anadolu'yu. Yani bir kere şöyle bir şey var. Yani Eski evet, eski TKP'liler hiçbir birbirini sevmez. Herkes birbirinin aleyhinde anılarında yazmıştır. Başka olmaz. şeylerde Evet. yazmıştır. Yani Şefik Üstü'nün söylediği şu, bir ülkeyle bağı olmaması. Çünkü Tamam. 1913'te yurt dışına kaçıyor. 13'ten 1921 Ocağı'na kadar Türkiye dışında. Yani 7 yıl Türkiye'nin dışında bağı Hı hı, olmaması. Hiçbir tamam. siyasal hazırlığı olmadan dağınık unsurlara dayanması. İdeolojik bütünlükten yoksunluk. Partiyi kurduğu kişilerin deklase yani sınıfla bağını koparmış olması ve Marksist entelektüel boşluk diyor. Ama temel Tamam. nokta şu. Kimse birbirini sevmez bu yapıda. Yani bu çok ilginç. Şefik Evet. Hüsnü Mustafa Supi'yi sevmez. Şefik Hüsnü Doktor Hikmet'i sevmez. Doktor Hikmet Kıvılcımlı Nazım'ı sevmez. Mustafa Supi'yi sevmez. Şefik Hüsnü'yü sevmez. Yani o Allah. yılların 1920'li yılların anılarını ve raporları okuduğunuzda aşağı yukarı herkes birbirinin aleyhinde atmış ve hele hele özellikle Nazım'a da geçeriz bir süre sonra işte Evet. hain, olmadık hakaretleri etmişler. Doktor Hikmet'e olmadık hakaretleri etmişler. Bu İsmail Bilen, Laz İsmail ya da S. Üstüngel ya da Mara diye bilinen kişi 1929 sonrasında Türkiye'den gidiyor. Ölümüne kadar 1982'de öldü. Türkiye'ye gelmemiş bir daha filan. Herkes aleyhinde hakaretlere varan ifadeleri var bu kişinin mesela Laz İsmail'in. Yani nedense usta ustayı sevmez derler. Burada usta ustaya yani çok küfür ediyorlar. Küfür düzeyinde ediyorlar yani. Evet, bayağı bir rekabet varmış. 1951'de de hocam tevkifatta sizin anlatımınızdan 187 kişi varmış son tevkifatta. Yani sayı oldukça düşük. Oysa tabii Türkiye'de ütopik bir hayalle işte şey gibi proleter diktatörlük gibi bir halk diktatörlüğü kurmayı hedefliyorlar. Veya köylülerden oluşan. Ama böyle bir örgütlenme yok. Yani gerçekçi değil. Şimdi hocam e, Hikmet Kıvılcımlı'ya da geçebiliriz ama Nazım Hikmet'i bir öne alalım istiyorum ben. Şimdi Nazım Hikmet'le ilgili çok tartışmalar var. Tabii Nazım Hikmet 13 yıla yakın hapiste kalıyor. Tabii tüm dünyada tanınan güçlü bir Türk şairi. Sevilen de bir insan. Yani ama hapis yattığı yıllar düşünüldüğü zaman tabii o dönemin şartları, o dönemde ne oldu, nasıl oldu, neden böyle oldu? E, Bazı insanlar bunu körükledi mi diye de düşünüyor insan. Çok ayrıntı var. Hocam Nazım Hikmet'in durumunu işte hem bu insanlarla ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce söylediniz ya mesela Hikmet Kıvılcımlı ile aralarında çok şey yok. Nazım'ın acaba diğerleriyle çünkü Nazım Hikmet Kıvılcımlı yaşıt gibi gözüküyor. Doğum tarihlerine baktım ben. Evet, İkisi de 1902. galiba 902 evet. 1902. Mustafa Supi daha büyük ama 1882 veya 83 gözüküyor. Ama Hikmet Kıvılcım ve Nazım Hikmet. İlişkiler nasıldı hocam? Buradan başlayabiliriz. Şimdi Nazım bir kere yani gerçekten olağanüstü bir insan. Yaşamımızda onun şiirleri her gün karşımıza çıkıyor. Siyasi olarak bir İstiklal Savaşı başladığında bir Anadolu'ya geçiyor. Anadolu'da onu askere göndermiyorlar. Bir okulda görevlendiriyorlar. O ara bir komünistle tanışıyor ve Sovyet Rusya'ya gidiyor. Orada e, Vala Nurettin Vanu ile birlikte e, Ahmet bir kişi daha var. Onlarla birlikte Kutlu'da okuyor. Türkiye'ye dönüyor. Aydınlık'ta yazmaya başlıyor. Ama biraz emirlere de çok fazla uyan filan biri değil. TKP içinde bir muhalefet hareketi oluşturuyor 1929-30'da. Bu muhalefet hareketi işte Pavli Adası Kongresi filan denir, toplanıyorlar. Belli eleştirileri var. Onun arkasından da partiden atılıyor. TKP yayın organlarında Nazım Hikmet için yazılan bir iki şey okuyayım. Mesela Evet. 1936 yılındaki Orak Çekiş'te TKP'nin legalinde Orak Çekiç'te
basılan kara listede Nazım Hikmet'in adını partiden kovulanlar arasında gördüm. Kara listedeki soysuzlardan biri de bu heriftir. Orak çekici elime aldığım zaman içimi bir sevinç dalgası bastı. Nasıl sevinmem? Bunu bir kişi yazmış sözde. Kara listede adlı geçen Nazım Hikmet ve kumpanyası Türkiye Komünist Partisi'ni işçi sınıfı emekçi kitlelerinin gözünden düşürmek kastıyla şöyle bir palavra dillerine dolamışlar. 10 binler basan parti gazetesi isteriz. Kompartinin içinde ikilik çıkarıp bozgunculuk yaratanların en çok geveledikleri sözdür bu. Paralomuz şu olsun: Nazım Hikmet geliyor, pataklayın, kovun, içinize sokmayın. Ona her şeyi protesto edin, o kalleşme dönektir. Bu TKP'nin resmi yayın organında Nazım Hikmet için 36'da yayınlanan bir şey. 32'de yayınlanan bir bildirisi var. TKP Merkez Komitesi'nin 1 Mayıs 1932 tarihli bildirisi. Son zamanlarda sizin artan hareketiniz ve Türkiye Komünist Fırkası'na karşı yükselen teveccühünüz önünde burjuvazinin maskeli uşakları olan Nazım Hikmet ve Hempas'ı sizi mücadeleden alıkoymak ve Türkiye Komünist Fırkası hakkında beslediğiniz teveccühü kırmak için yaptıkları propagandalarına germi verdiler. Bununla da kalmayarak son günlerde Türkiye Komünist Fırkası İstanbul Vilayet Komitesi imzasını taşıyan beyannameleri bazı amele adreslerine göndermişler. Sizi aldatarak mücadelemizi kırıyor, birliğimizi parçalıyor ve efendilerine hizmet ediyorlar. O kadar çok şey var ki o yıllarda 32, 34, 36 döneminde Nazım'ın zaten bir şiiri vardır. Beni partimden koparmaya kalktılar, olmadı filan diye. Esasında bir dönem atılıyor. Hainler listeleri yayınlanıyor TKP yayın organlarında. Onların içinde hepsinde de Nazım Hikmet var. Mesela Kızıl İstanbul'un 37 sayısında Nazım Hikmet ve Hempas'ının hakiki çehreleri diye polis olmakla suçluyorlar Nazım Hikmet'i. Açıkçası 1936 sonrasında Nazım'ın yeniden açıkçası toplumda etkinliğin artmasıyla birlikte herhalde araya birileri giriyor. Mesele halloluyor ama Nazım Hikmet'e bu bir grup çok çektiriyor. Yani olmadık hakaretler, ajanlıktan, ahlaksızlıktan bir sürü başka hakaret var. Şimdi hepsini tekrar sıralamayayım ama yani çok ayıp ediyorlar Nazım'a. Yani bugün bütün dünyada yani herhalde işte Atatürk ve Nazım biliniyor. Türkiye dediğinizin bu iki isim akla geliyor. Evet, şimdi hocam Atatürk'e yazdığı bir mektup da var Nazım Hikmet'in ama annesi Celile Hanım'ın da var. Onu da şimdi birazdan şey yapacağız. Ama şimdi ben de Özdemir İnce'nin bir kitabı vardı. Kitabın bir noktasında bir şey okuyacağım oradan. Yani şöyle Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'ı ele almış ama farklı aydınların da açıklamaları var. Bir sohbet veya panelden alıntılar da var. Asıl önemli nokta şu. Şimdi bir dönem maalesef bizim içimizdeki sol sosyalist gelenekten gelen insanlar da Türkiye'nin uluslararası arenada işte ne bileyim Ermeni soykırımı vesaire gibi konularda genelde hep aleyhine bir tutum izlediler. Oysa Nazım Hikmet ile ilgili ben diyor lafa inanmam diyor hani duyduklarıma inanırım. Ermeni asıllı Fransız şair Ruben Melik Sofya'nın Moskova Park Oteli'nde Kemal Özer'in huzurunda bakın bana ne dedi demiş. Siz Türklerin en komünistiniz bile Kemalist. Nazım da hep senin gibi konuşmuştu Moskova'da. Türk Komünist Partisi'ne de soykırımı kabul ettiremezsiniz demişti. Yani Nazım Hikmet de dışarıda aslında Türkiye'yi savunan, hatta memleket şairi diyoruz. Yani Kurtuluş Savaşı destanını yazan ama bu tarz bir yol izleyen, vatan sevgisi olan bir şair tabii ki. Şimdi buna rağmen tabii ki Türkiye'de o dönemki kargaşaları bilmiyoruz. Neden hapse girdi, atıldı, edildi ama bir şekilde hapiste yattı. Ama hapiste yattığı dönemler 1933-34 sonra çıkıyor. 38'de giriyor. Atatürk'ün tam işte hastalandığı dönemler, Hatay meselesi var. 39 dönemi var. Sonra ama uzun yıllar yatıyor işte 50'ye kadar. Ondan sonra hastalanıyor veya yurt dışında protestolar var. Bir şekilde
Af da çıkıyor Demokrat Parti döneminde ama vatandaşlıktan da ihraç ediliyor. E, Şimdi hocam, Atatürk'e yazdığı mektup var. Andolsun ki size ve devrimlerinize ihanet etmedim diyor. Celile Hanım'ın yine Atatürk'ten af dileyen mektupları var. Bunlar ortaya çıktı. Acaba diyorum Nazım yanlış mı anlaşıldı? Yani vatan sevgisi var. Evet, komünist bir ideolojiye sahip ama o dönemde de halkın bu düşünceleri, bu sistemi, komünizmi, sosyalizmi anlaması, algılaması çok zor olabilir miydi? Veya Atatürk'ün çevresindeki insanlar ki Atatürk orada tek başına bir hukuk değil, şimdiki tek adam hukuku gibi bir yargı var. Birileri başvuruyor, demek ki bir takım şeyler oluyor ve nasıl anlatıldı acaba topluma bilemiyorum hocam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir kere müthiş bir vatansever. Şimdi bu Gün Benderli var, 90 küsur yaşında. Onun bir kitabı var. Gün Benderli 1951 tevkifatından önce eşiyle birlikte yurt dışına çıkıyor. Türkiye Komünist Partisi'nde üst düzey görevler alıyor. Nazım Hikmet'le çok yakın çalışıyor. Budapeşte Radyosu'nda uzun yıllar çalıştı. Son yıllarda da anılarını filan yayınlandı. Benim çok saygı duyduğum, çok sevdiğim bir hanımefendi. Nazım Hikmet'in Vasiyeti diye bir bölümü var burada. Nazım'la çok yakın ilişkisi olan bir kişi Günbenderli. Onu okuyayım, hem de eğer ola ki izler Günbenderli Hanım'a saygılarımı iletmiş olayım. Şöyle yazıyor. İşte Budapeşte'deki son buluşmamız olduğunu henüz bilmediğim 1955 yılının o yaz günü Nazım abi bizim evde birlikte olduğumuz bir sırada bana, Necile ve Yılmaz'a bakarak şöyle dedi. Çocuklar, bir vasiyetim var sizlere, unutmayın. İleride günü gelince ne yapıp edin, uygulayın, uygulattırın. Bir gün elbet Türkiye'de de devrim olacak, sosyalist düzen kurulacak. Sizin bunu göreceğinize inanıyorum. O zaman asla hiçbir şekilde bayrağımızı değiştirmeyin. Değiştirmek isteyenlere engel olun. Ay yıldızlı bayrağımızı değişmeden hep öyle kalsın. Ay yıldızlı bayrağımız hiç değişmeden hep öyle o kalsın. Sonra da diyor ki diğer sosyalist ülkelerin bayraklarındaki değiştirilmiş armaların söküleceği yıllar da ileride gelecektir. Nazım abi daha o günden görmüştü bunu. Ay yıldızımıza dokunmamamızı vasiyet ediyordu bize. Evet. Bu birinci el bir şey. Yani bir kere gerçekten büyük bir vatansever. Ama aynı zamanda komünist. Yani ilginç olan şu, o yıllarda komünist dediniz mi, Moskova'dan talimat alan, Sovyetler Birliği'nden talimat alan ve demin sizin de gündeme getirdiğiniz Süleyman Nuri gibi Türkiye'de Sovyetler Birliği adına casusluk yapan insanlar akla geliyor. Çünkü Süleyman Nuri Türkiye Komünist Partisi'nin kurucularından 1920 yılında, ama 1936'da Türkiye'ye geliyor, casusluk yapmak üzere geliyor. 1,5 yıl kadar casusluk yapmaya çalışıyor, donanmamız hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Başarılı olamıyor çünkü geldiği andan itibaren devletin kontrolü altında. Yani maalesef o yıl, o nedenle de 12 yıl hapse mahkum ediliyor. Normal olarak casuslar daha ağır cezalandırılır ama mahkeme kararında bilgi toplayamamıştır denilerek, girişimi başarısız kalmıştır denilerek 12 yıla mahkum ediliyor. Sonra Sovyetler Birliği'ne cezasını çektikten sonra gittiğinde de orada bir nişanla ödüllendiriliyor. Yani Nazım Hikmet'in işi çok zor. Bir taraftan çok büyük bir vatansever, ama diğer taraftan üyesi olduğu ve bir dönem atıldığı parti, Sovyetler Birliği'nden aldığı emirler doğrultusunda hareket eden ve içinden ne yazık ki Sovyetler Birliği adına casusluk yapanların da çıktığı bir örgüt. Böyle bir ikilemde. Devlet de bu yapıyı çok yakından izliyor. Yani Türkiye Komünist Partisi içinde daima devlet görevlileri olmuştur. 51 tevkifatında 5-6 tane görevli açığa çıktı, isimleri biliniyor ama bir de açığa çıkmayanlar olduğunu da tahmin edebiliyoruz. Yani Nazım'ın böyle bir sıkıntısı var. Bir taraftan komünist, o dönemde, o yıllarda komünist dediniz mi Sovyetlerle bağlantı var. Ama bu adam çok vatansever. Yani gittikten sonra ona şiirleri vardı ya, memleketim memleketim memleketim, işte ne, işte Evet, evet, sırtımda intan kaldı yani. İlk yönde
Nazım'ın şiirleri 64 filandı, ben hatırlıyorum, evimize yön alınıyordu. Yön'ün orta sayfasında ilk kez Nazım'ın şiirleri yayınlandı. O Memleketim şiiri vardı. Bir de Varna önünden işte bir gemi gider, Varna önünden Nazım usulcacık okşar vapuru, yanar elleri filan diye. Yani memleket hasretiyle dolu gitti bu insan. Hı hı. Nazım'ın gerçekten bir trajedi. Bir de tabii şey yanı var. Onu hiç bazı sanat, yani eşleriyle ilişkileri filan, Evet, evet, yani evet, evet. yani bir de yani zaten ölümünde galiba 51'de 17 Haziran 51'de Refik Erduran'la birlikte bir motora biniyorlar, sürat motoruna gidiyor. Epey bir süre, 9 yıl kadar bir doktor hanımla birlikte. Fakat daha sonra bu Vera ile Hı hı. birlikte olunca, yani hep şu söylenir: o sabah kriz geçirdiğinde yanında o doktor hanım olsaydı kurtarılabilirdi denir. Yani böyle de bir üzücü, yani çok kadınlara çok şey çektirmiş, kendi de çok çekmiş. Evet, 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 Yani evet, evet. Ama öyle bir şiirlerinde yan- var. Evet, doğru, doğru. Şiirlerinde var. Evet. Evet, yani aynı zamanda bir aşk şairi. Yani o çok gerçekçi bir insan. Hayatında pek çok şey, yani şiirlerinde daha doğrusu pek çok şeye yer vermiş ve zaten şiirlerinde de belli bir retorik kullanmamış. Yani çok şiirin belli retoriklerini kullanmamış. Tamamıyla bağımsız, kendine has bir şair olduğu ifade ediliyor. Evet, özel yaşamıyla da ilgili bu şiirleri var. Yani çok farklı bir insan gerçekten. Onları da açıkça ifade etmiş bir insan. Dürüst bir insan yani. evet, işte Mayakovski'den etkilendiği hep söylenir. Yani Sovyet Rusya'ya gittiğinde o yıllarda Mayakovski çok revaçta, o serbest vezin, ama tabii Hı bunu hı. Türkçeyi olağanüstü güzel kullanarak. Yani bizim evimizden bugün pazar dendiği zaman hep eşim de ben de, bugün pazar, bugün beni ilk defa güneşe çıkarttılar diye, ya diyorduk, her gün için böyle bir şey yazmış olsa ne kadar güzel olurdu, sadece pazar günleri için değil de. Yani o hayatımızda birçok alanda e, yani hep Nazım'ı hatırlıyoruz. Evet, Öyle evet. bir insan, ama Doğru. e, şeyde, Sovyetler Birliği'nde de epey sıkıntı çekmiş. Sovyetler Birliği vatandaşlık vermiyor Nazım'a. Dedesi Polonya'dan geldiği için Polonya'dan vatandaşlık alıyor. Hı hı. Sovyetler Birliği'nde de epey sıkıntısı var. Parasız kalıyor. Vera çok para harcıyor. Onun için çok sevmediği tiyatro eserleri yazmak zorunda kalıyor ki hani bugün o eserlerini pek hatırlamıyoruz. Yani Evet, şiirleri aklımızda evet. da tiyatro eserleri şeyde, yani tabii geçmişe dönük laf etmek şeyde, hani keşke daha uzun yaşayabilseydi, doktor hanımla ilişkisi bozulmayıp anında müdahale edip hayata döndürülebilseydi, daha çok şiir yazabilseydi diyoruz. Yani o olağanüstü bir insan. Evet, evet. Peki hocam, Hikmet Kıvılcımlı'ya gelirsek, bu da ilginç. Yani bu da aslında çok saygı duyulan bu insan, saygı Çok. duyulan bir insan. Hikmet Kıvılcımlı da mesela 17 yaşında Kurtuluş Savaşı'na katılıyor. E, Köyceğiz'de işte Kuvayi Milliye Kuvvetleri'nin başında. Şimdi daha sonra tabii o da komünist bir insan. O da zaman zaman hapislere girip çıkıyor. Şu anda da Hikmet Kıvılcımlı'yı hani bir lider olarak kabul eden çok insan var. Çok saygı duyulan bir insan, dürüst de bir insan. Hapis yatıyor ama Türkiye'de, yani yurt dışına da gitmiyor. Bir mücadele insanı. Ama siz de az önce söylediniz. O dönemdeki insanların birbiriyle ilişkilerinde sıkıntılar olabiliyor. İşte onun da Nazım'la varmış. Ben şimdi öğrendim sizden. Nasıl bakıyorsunuz Hikmet Kıvılcımlı'ya? Tabii biz bu son derece dürüst, yani sahip oldukları ideolojik kimlikleri açıkça söyleyen insanları saygı duyuyoruz tabii ki. Ancak o dönemde uygulanan, o da TKP'li stratejilerde mi hata vardı? Hikmet Kıvılcımlı nasıl bir yol izlemek isterdi? Nasıl bir yol izledi veya ondan sonrasında, hapisten çıktıktan sonra nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kere gerçekten yani Şefik Hüsnü'den biraz daha genç, ama o yıllarda özgün, Türkiye'ye özgü araştırmalar yapan bir TKP'den ayrılmış olan İsmail Hüsrev Tökin vardır.
Türkiye'de köy iktisadiyatı filan, ama komünistliği sürdürüp Türkiye'yi tanımaya yönelik ciddi araştırmalar yapan tek kişi. Bir kere bu saygıyı hak etmesi için yeterli bir neden. İkincisi, ifadelerinde, polis ifadelerinde hep hani insan işkence karşısında kolay değil, ama şunu anlatılır: Doktor Hikmet işkenceye götürüldüğünde o polislere saldırırmış. Polisler de onu sistemli işkence yapamadan öyle döverlermiş ki bayıltana kadar bırakırlarmış sonra. Yani polis işkencelerinde hep namusuyla çıkmış bir insandır. Ve Türkiye dışına çıkması mümkünken çıkmayıp son prostat kanseri 12 Mart geldi 1971. O zaman Camuşoğlu diye biri var. Bu iki sülale vardır doktorla çok yakın olan. Galiba Ahmet Camuşoğlu ile birlikte Kıbrıs üzerinden Suriye'ye mi gidiyorlar? Ya da Suriye'den Kıbrıs'a, oradan Bulgaristan'a gidiyorlar. Ama İsmail Bilen onu Bulgaristan'dan çıkarttırıyor. Bu TKP'den atıldı filan diye. Yugoslavya'ya geliyor. Ölüm döşeğinde kim suçlamış diye bir kitap yazdı. O kitapta kim suçlamış, Brejnev'e mektup diye. Bu Laz İsmail ve diğer birçokları hakkında çok kötü anılarını ve suçlamalarını dile getirdi o kitapta. Ben doktorun görüşlerinin çoğuna katılmam, ama şuna hep saygı duydum. Doktor ceza alıp hapishaneye giderken mahkemede söylediği, bu benim için bir üniversite olacaktır diyor. Ve gerçekten ceza yattığı sürede öyle annesinin ve teyzesinin büyük sıkıntılarına rağmen kendini sürekli yetiştirdi, kitaplar yazdı. 1930'lu yıllarda Yol dizisi diye 7 tane mi ne kitap yazdı. Komintern'e gönderiyor. Kimse bunları ciddiye alıp incelemiyor. TKP hiç bunları incelemiyor. Yani o dönemde Şefik Hüsnü ve arkadaşları Sovyetlerden gelen talimatlar ve tahlillerle hareket ederken bu insan büyük yokluk içinde yalnız başına yani çok üretkendi. Yani mesela bu ara çalıştığım için 1934'te Türkiye İş Sınıfı'nın Sosyal Varlığı diye bir kitabı var. Bence çok yanlışlarla dolu, ama kadroculara bu anlamda cevap vermeye çalıştı. 1930'lu yıllarda bir yayın evi kurdu. Orada çeviriler yayınladı filan. 1951 tevkifatı sonrasında Türkiye'de yaprak oynamazken 54'te Vatan Partisi'ni kurdu. Hep işçilerin içinde çalıştı. Çok ünlü, daha önce anlattım bilmiyorum, Eyüp Camii konuşması vardır. 1957 seçimlerinde işte bu adam komünist diye cami avlusu, Eyüp Camii'nin avlusunu miting meydanı olarak veriyorlar. Ben çok severim o konuşmasını. Cami nedir diye başlıyor. Arapça biliyor. Kur'an-ı Kerim'i Arapçadan çevirebilecek kadar biliyor. Orada Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor, cemaati anlatıyor ve konuşması bittikten sonra Eyüp Camii imam ve müezzinleri dini sohbet için doktoru camiye davet ediyorlar. Vatan Partisi de dini siyasete alet ettiği için kapatılıyor. Yani doktor çok ilginç bir adam. Zaman içinde görüşleri de değişti. 1930'larda mesela Doğu Anadolu'nun Kürdistan ve sömürge olduğunu filan yazanlardan biri. Sovyet çizgisinden etkilenerek, ama daha sonra 27 Mayıs'ı olumlulayan, ikinci Kuvayi Milliyetçiliğimiz diye adam sürekli çalışıyor. Yani çocuk yok, eşi buna sahip çıkan bir insan. Yani bir kere dürüstlüğüne, namusluluğuna, inancına sonsuz saygım var. Mesela ben kimseye, doktora laf söyletmem, ama görüşlerinin de çok büyük bölümünün doğru olmadığını düşünenlerdenim. İşin komik yanı, 71'de ben o zaman ODTÜ'de öğrenciydim. Sosyalist Gazetesi, Doktor Hikmet Sosyalist Gazetesi'ni çıkarıyordu. Bir de İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği vardı. 12 Mart muhtırası verildi. Doktorun Sosyalist Gazetesi'nin manşeti de "Ordu kılıcını attıydı." Biz de Kızılay'da o dergiyi sattık. Verilen talimat üzerine bunu da sattılar doktorun adamı diye. Yani ordu
kılıcını attı, manşetli Sosyalist gazetesini 71'de satanlardan biriydim ben de. Ama Çok iyi. doktor, yani dediğim gibi çok saygın bir insan. Ama yani hala hani onun görüşlerini, o birçok şeyi eleştirdi. Ama bugün onu izleyen birçok kişi onun görüşlerini eleştiriye açmaya cesaret edemiyor pek. Öyle devam ediyorlar. Evet hocam, şimdi ben son olarak şunu irdelemek istiyorum. Günümüze kadar uzanan bu tartışmalar aslında yani biz bunu niçin ele almak istedik? Özellikle ben bunu çok istedim ele almayı. Çünkü sol, sosyalist, komünist diye tabir ettiğimiz kesimlerde ya da gruplarda ya da siyasi partilerde bazı şartlanmışlıklar söz konusu. Tarihi belge bilgiye dayanmadan sürekli aktarılan ama nedenini bilemediğimiz bir takım tarihin böyle sayfaları vardı. E, Dolayısıyla bunlara saygı duyarak tarihi olduğu gibi kabul etmek gerekiyordu. Şimdi Mustafa Kemal'i size göre ayıran neydi onlardan? Yani tabii Mustafa Kemal daha gerçekçi bir insan, onu biliyoruz ama bir de tam bağımsız Türkiye diyen bir insan. Kurtuluş Savaşı'nda çünkü Amerikan mandası mı İngiliz mandası mı diyorlar. Size göre TKP'de hani Sovyet mandası mıydı? Sovyet mandası mı istiyordu da bu yönde Cumhuriyet bir refleks gösterdi. Cumhuriyet'in ilk dönemleri bir refleks gösterdi acaba. Ne düşünüyorsunuz hocam? Yani eski Türkiye Komünist Partisi, eski TKP, yani 1920'de 10 Eylül'de kurulan, Anadolu'da Türkiye Halk İştirak Gün Fırkası diye faaliyet gösteren, İstanbul'da İstanbul Komünist Grubu diye faaliyet gösteren, 1925'te yeniden yapılan, bunların hepsi o dönemki Komünist Enternasyonel'in doğrudan doğruya talimatları doğrultusunda hareket eden yapılar. Komünist Enternasyonel'de Sovyetler Birliği'nin dış politikasının bir aleti. Yani bağımsız değiller. Kafalarındaki model, yani şu Sovyetlerde e, yani Türkiye Komünist Partisi içinde şu tartışılıyor bir dönem. Kızıl Ordu Türkiye'yi işgal etse sevinir miyiz diye. Bir grup evet destekliyor bunu. Kızıl Ordu Türkiye'yi işgal etsin, böylece işte sosyalizmi kuralım, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni filan kuralım diye savunanlar var. Böyle bir kafa var. Mustafa Kemal, yani bu yapı, bir kere müthiş bir istihbarat ağı var. Bu Sovyetlerde ne oluyor, ne bitiyor, bütün bunları izliyor. Yani şu kadar izleyebiliyor. Yani Sovyetler Birliği mesela 1934 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 17. kongresinde alınan kararlar var. Ciddi bir politika değişikliği. Mustafa Kemal'e bunun haberi geliyor. 1935'te Komünist Enternasyonel'in 7. kongresi var. Bunun haberi, raporu Mustafa Kemal'e geliyor. Yani Mustafa Kemal Paşa, yani somut şartların somut tahlili deriz ya, onu çok başarıyla yapan, hayal dünyasında hiçbir zaman yaşamayan, attığı adımların 40 boyutunu inceleyen kafasında, yani çoluk çocuk der diyor, adamın işi bu yani. Kafa hep bu işe çalışıyor ve müthiş bir zeka. E, Ve bağımsızlık. Yani bağımsızlık benim karakterim diyor ya, gerçekten öyle. Yani hayran olmamak mümkün değil. Yani sıfırda 1919'da hiç kimse yok yanında. Çevresinde itaatçılar var. İtaatçılar Karakol Cemiyeti ile Sovyet Rusya'dan yardım almayı kabul ediyorlar. Bakıyor ki bağımsızlık zedeleniyor, o antlaşmayı yırtıyor. Yani Evet. Mustafa Kemal Paşa o bağımsızlık ruhunu, yani kişiliği o. Bunun ötesinde e, açıkçası insanın insanı sömürmediği bir dünyayı arzulayan ve bu doğrultuda da Anadolu'da gerek Kurtuluş Savaşı yıllarında gerek Cumhuriyet kurulduktan sonra o doğrultuda çok önemli adımlar atmış bir insan. Şimdi Şefik Hüsnü'ye bakıyorsunuz. Şimdi vakit yok, şey yapmıyorum ama 29 tevkifatı var. Eşi ne yazmış gibi göstererek yurt dışına bir mektup gönderiyor. Binlerce işçi bizi alkışladı. Ya yok böyle bir olay. Yani hayal dünyasında yaşıyorlar. Ve belki de Sovyetlerden yardım alabilmek için kendi başarılarını abartarak raporlar halinde gönderiyor. Çünkü oradan gelen parayla, yani
Parti üyelerinden toplanan aidatla hiçbir şey olmaz ki. Zaten işte son 51 tevkifatında 180 küsür kişi var. Bunların 30-40'ı Ortaköy'den tütün işçisi. Parti üyesi bile adam gibi değil. Ne toplanacak para? Çoğu zaten geçim sıkıntısı içinde yaşayan insanlar. Bir kısmı Sovyetler Birliği'nin dış ticaret şirketinde çalışıyor o yıllarda, 25-26'larda falan. Yani dışa bağımlılar. Mustafa Kemal Paşa dışarıdan kaynak alacağında bile eşitlik temelinde iç işlerine müdahale ettirmeden kaynak alıyor. Onun için hani ne Şefik Üstün ne Mustafa Supi, hiçbiri Mustafa Kemal'in ne diyelim kalite yanlış olacak filan, ama yani o dehaya yaklaşabilecek insanlar değil. Evet Hiçbir. hocam. Yani o zaman şöyle de bakabilir miyiz? Tabii Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda da en yakın çalışma arkadaşlarına Cumhuriyet kuracağız, şunları yapacağız dediği zaman onlar bile şaşırdılar, belki çok desteklemediler. Kaldı ki yani dışarıdan insanlar gelip bu ülkede sosyalizmi, komünizmi kuracağız deseydi herhalde halk Kurtuluş Savaşı'na nasıl katılabilir, nasıl motive oldu onu da anlamıyoruz. O da çok zor bir şey. Onu bile yani Mustafa Kemal daha hani bu ülkeye göre bir elbise dikmeye çalıştı. Ve Kemalizmin ilkeleri belli. Yani sanıyorum ütopik hayaller ve gerçekçilik arasında bir fark vardı. Öyle düşünüyoruz artık. Öyle değil mi hocam? Evet, gerçekten. Mustafa Kemal sapına kadar gerçekçi bir adam. Şartları olgunlaştırıyor, olgunlaştırabildiği kadar. O şartlar olgunlaşmadan topluma hiçbir şeyi dayatmıyor. 1924 Anayasası'nda kadınlara seçme seçilme hakkını verdirtemiyor ama kendisi piyasada gözükmüyor. 1930'da şartlar uygun belediye seçimlerinde kadınlara seçme seçilme, 34'te milletvekili seçimlerinde seçme seçilme. Ama her şeyi, yani hayran olunacak bir istihbaratı, bilgilenme sistemi, doğru analizi, toplumu tanıma yeteneği var. Yani mesela Şefik Üstün'ün açıklaması var. Cumhuriyeti aceleyle ilan etti. Halifeliğe dokunmasın. Yani bu böyle saçmalık olur mu? Yani bu nasıl devrimciliktir? Mustafa Kemal Paşa saltanatı da kaldırıyor, cumhuriyeti de kuruyor, sandık kurarak kurmuyor yukarıdan aşağı. Halifeliği de kaldırıyor, ama öyle bir anda kaldırıyor ki halktan olumsuz bir tepki gelmeyeceğinden emin oluyor. E, Ezan okutuyor. Türkçe Kur'an-ı Kerim okutturuyor 1930'da Yerebatan Camisi'nde. Türkçe Kur'an-ı Kerim okutuyor. Sonra Bursa'da olaylar oluyor. O olayları bastırdıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklama yapıyor. Bütün camilerde Türkçe okunacak diye ezan filan. Yani olağanüstü bir gerçekçi, zamanlama ustası, strateji ustası. Öbür taraftakiler hayal dünyasında ve gelen emir ve talimatlarla hareket ediyor eski DKP. Evet, evet. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki tarihi kişiliklere büyük saygı duyuyoruz. Bizim de hep içinde olduğumuz ideolojik düşünceler bunlar. Onlar da bu ideolojik düşüncelerle yorulmuşlar. Ancak tabii ki hani son vurguladığınız şey çok önemli. Gerçekçilik farklı bir şey. Evet hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Son Derim. cümleleriniz var, alabiliriz yine. Şöyle, ben Türkiye Atatürk'ü yeniden keşfediyor. Ama bu gardırop Atatürkçülüğü dediğimiz işte sadece Atatürk'ü heykellerle anma değil de Atatürk'ün ben gerçekten Türkiye'ye özgü bağımsızlıkçı, milliyetçi, demokratik bir sosyalizm projesini adım adım inşa etmeye çalıştığını düşünüyorum. Yani sevindirici yan şu, 23 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı altında bile Atatürk varlığını sürdürüyor ve Türkiye günümüzde Atatürk'ün ne kadar önemli olduğunu yeniden keşfediyor. Bu da çok mutluluk verici bir şey. Beni umutlandıran da bu. Çok haklısınız hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Kendinize dilerim. iyi geceler. Hoşça kalın.